Efendim makamlar programımızın bu haftaki misafir makamı rast makamı. Sözü hiç uzatmadan hemen Sami Hocam'dan rast makamının formülünü bir alıyoruz. Evet. Yine bunu hep söyleyeceğim. 6 tane temel yapından birisi. Rast değil mi? Rast makamında rast beşlisine rast dörtlüsü eklerseniz rast makamını etmiş olursunuz. Çok temel ve çok basit. Bakın. Sol la kareler. Sol, la, si. Rast beşlisi. Buradan itibaren rast dörtlüsü. Geri dönüyorum. Rast dörtlüyü çaldık. Rast beşliyi çaldık. Şimdi burada Okan bugün bana takıldı, dedi ki abi ben medeni cesaret gösterdim, aldım elime olduğu hiç Hadi bilmeden bakalım. dedi. Bugün dedi sen de dedi bir şöyle dedi bir cesaret göster dedi. Dedim yani Sami Hocam dedim eğer dedim lütfederse Vallahi sevinirim, çok sevinirim. ben de dedim elime udu alıp böyle bir bakmak isterim dedim. Tabii ki. Hocam müsaaden olur mu? Alabilir miyiz? Çok güzel olur. Haddimize düşmeden ama. Estağfurullah. En azından arkadaşlar gerçekten ilk defa elime alıyorum desem yalan olur. Çünkü daha önce Okan'a udu uzatmıştım. Şimdi biraz göbek var ya. Şimdi onun için biraz teknede sıkıntı yaşıyorum. Bu Okan gibi Evet. rahat olmayacağım tabii ben. Evet. Üçüncü telimiz doğru tel vurdunuz. Udun Vallahi. yukarıdan sayarsak üçüncü telinde yine ikinci pozisyondayız. Okan gibi. Orta parmağımızı basarsak o telde şu yani 1, 2, 3. Aynen öyle. İşte bu sol notası. Rast'ın kararı. Evet. Bunu bastık. Hadi ben basayım sonra senden dinleyeyim. Gayet güzel. Sonra aşağıki boş tele vuracağız. Bu da la notamız olacak. Sonra o telde birinci parmağa basacağız. Si notası olacak. Hemen yanına ikinci parmağa basacağız. Do notası olacak. Hemen aşağıda boşlar vuracağız. Şu anda rast beşlisi çalmış oldunuz. Rast beşlisi. Dörtlüyü de ekleyelim mi? Ekleyelim. Re'den itibaren dörtlü geliyor ya. Rast dörtlüsü. Şimdi Re'ye vurduk zaten. Sonra birinci parmak mi. Üçüncü parmak fa diyez. Evet ve dördüncü tel boş. İşte rast makamı dizisi. Ya işi anlatan, işin uzmanı olunca gerçekten çok rahat oluyor. Tek sıkıntım benim bu udu doğru Evet. tutamamam. O da şeyle alakalı. Yani biraz Hem ergonomimle alakalı benim. Yoksa udda sıkıntı yok. Udda sıkıntı yok. Evet. Geri de dönersek, şuradan isterseniz geri dönelim. Bak solü vuralım. 8. sese çıktık ya. Bu sefer ben 4 tane nota çalayım. Sizden de Telleri deneyeyim. görmek Baştan tabii böyle hemen öğrencilere baktırıyorum. Heh. Ama işaret şey veriyorum ben alıştırma. çaresizlikten bakamıyorum. Yanlış anlamayın yani. Bir bakabilsem bakacağım. Alıştırma verdikçe böyle böyle onları konsantre etmeye çalışıyorum Evet. hafta hafta. Evet. Şimdi aynen. Ben 4 daha çalayım, siz de bir 4 tane çalmaya çalışın bakalım. Tamam. Sol, fa, mi, re. Rast dörtlüsü geriye doğru. Gayet güzel. Güzel. Rast dörtlüsü çaldık. Şimdi rast beşlisini geriye doğru çalalım. Re, do, si, la, sol. Bir daha alabilir miyim hocam Tabii. bunu? Re, Ya, ikinci tel. do, si, la, sol. Re, do. Bir aşağı gidere basacaksınız. Heh. Evet. Heh. Re, do, si, la ve orta parmak. Şu. Oraya kadar güzel geldik. Şu la vurdunuz ya böyle. La'dan sonra şu tele çıkıp buna vuracağım böyle. Heh. Aynen öyle. Gayet güzel. Rast beşli, rast dörtlü. Üçüncü parmak. Fa diyez. Heh. Hı hı. Evet. 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 Tebrik ederim. Görsellerde bu makamın şifreleri de var. Onları da paylaşacağız. İlgili arkadaşlarımız oradan görsellerden o şifrelere de bakabilirler. Merak ederlerse ve talep ederlerse onunla ilgili biraz daha nazari, teorik ileride formatlar uygun görürseniz yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama burada izleyiciler için onları paylaştık. Görsellerde şifreler mevcut olacak. Şimdi madem bunu çaldınız, burada bırakmayalım. Bir dizi çaldınız. Dede Efendi'ye gidelim mi beraber? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir Dede Efendi'ye gidelim. Günnihal parçası vardır. Bakın çok basitçe. Şöyle. Sol, si, la. İlk cümle bu. Bir daha çalıyorum.
sol, si, la. Sol, si, la. Mükemmel. Sonraki cümle şu. Re, mi, fa, sol. İkinci parmağa basacağız orada. Re, şu. Bu. Evet, o telde. Re, mi, fa, sol, bu. Çalayım mı bir daha? Bir daha lütfen. Bakın. Sol, si, la. Sizdeyiz. Sol, bir yukarı tel. Sol, si, la. Harika. Şimdi sol bastığımız telin yukarısında re yine. Aynı yerde bak. Aynı yerde. Re, mi, fa, sol. Mi de boş. Re, mi, fa. Budur. Vallahi tebrik ediyorum. Hocam şey var ya, bir göbek olmasa var ya, acayip şeyler yapıyor. Parçanın girişi bu çünkü. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir yukarı tel. Bir yukarı tel hocam. Şu. Mızrap şuraya gelecek. Şu tel. Heh. Burada bir tel daha Evet, var. evet, evet. Budur. Aynen öyle. Oo, siz çalıyor. İrticalen yemin ederim. Güzel. Re mi fa sol. Bu. Terledim ama. Bu. Gerçekten terledim. Hocam sizi tebrik ediyorum. İşte göründüğü gibi kolay değil ama Gayet güzel. ama ve lakin işi doktoru olunca işin doktoru biz cesaret bulduk. Çok güzeldi hocam. Şimdi isterseniz Dünya yol haritamızda böyle bir şimdi zenginleştirerek- son kısma geldik. Son kısmında şunu söyleyelim. Şimdi biraz daha derinlemesine bir şeyler söyleyelim. Bir kere bu eseri ben boşuna seçmedim. Dede Efendi'nin Gülnihal eseri. Dede Efendi'nin kendi zamanını çok iyi yakalayabilmiş, duyabilmiş olmasının kanıtıdır. O eserlerinden bir tanesidir. Ve tamamen o zamanki Avrupa kültürünün müzikal estetiğiyle ilişkiye girmiştir. Bakın Arel'den bahsettik. 20. asır değil mi dedik? Dede Efendi 18 sonu 19. asır, 18. asır. Burada şöyle bir şey var hocam. Tabii ki şehir efsanesini bilemem ama Fransa'dan bir heyet geliyor ve işte onların varsları biliyorsun, bilmem ne tabii. müzik yapıları falan meşhur. Diyorlar ki sizin işte ne var Türk müziğinde? Yani diyor ki bizde de var böyle şeyler. Biz de yapıyoruz. Ama o tarihe kadar böyle bir şey yok bizde. Böyle bir bestelenmiş vals tarzında bir şey. O gece bunu bestelediği Doğrudur. rivayet ediliyor. Doğrudur. Hatta- Ve çok da mantıklı yani. Hatta vals tarzı deyip tek ritmik anlamda algılamışlar ama ben onun dışında armoni ve melodi anlamında da Dede Efendi'nin bunu gözettiğini düşünüyorum. Tamamen o anlamda mesela. Bakın yapalım beraber bakın şimdi. Sol. Bakın cümlelere bakın. Bakın şimdi. Sol majör. Sol. Bakın. Sol majör. Dominant. 5. derece. Namenin gidişatını görüyor musunuz? Evet. Ve bu parçanın meyanı şudur. 6. derecede minör yapar. Rasta izaha dikkat edin. Bakın. Normalde rast makamının güçlüsü re değil miydi? Ama burada Dede Efendi'de 6. derecede minörlü bir duruş görüyoruz. Bunlar çok farkında. Bakın do majör, sol majör, dominant. Görüyor musunuz? Bakın eserin gidişatı böyle. Lütfen izleyicilerimizden, Türk müzisyeni arkadaşlarımızdan Gülnihal eserini bu anlamda analiz etmelerini, biraz daha ilerleyen için söylüyorum bunu. Dedim ya burada. Bu anlamda da bunu sorgulamalarını, çalmaya çalışmalarını, anlamaya çalışmalarını özellikle rica ediyorum. Dede Efendi'nin rast uygulaması bu. Onun dışında makam olarak da rast icra olarak bakın şuradaki si'yi biraz pesçe basar. Tamam mı? Gibi gelir. Çünkü çok böyle basarsak çargıha gideriz. Tamam mı? Şu si'yi biraz böyle pesçe basacaksınız. Sonra karara giderken mi'de kalmayı böyle
çok sever. Yegaha da düşer. Şu ses. Harikaydı hocam. Evet, bize bu imkanları sunan Salah Müziğe çok teşekkür ediyorum. Gene çekim ekibimiz İstanbul Film Akademi'den geliyorlar. İşlerini güçlerini çekimlerini bırakıyorlar. Çünkü çok yoğun dizi, set, klip çalışmaları var ve bunun dışında akademik anlamda burada dersler veriliyor. İşte yönetmenlik dersi veriliyor, senaryo dersi veriliyor, kurgu dersi veriliyor. Değil mi Ali'ciğim? Evet. Bu derslerin hepsi veriliyor ve Cuma genelde çekimlerimizi yapıyoruz. Trafiğin bu kadar yoğun olduğu bir zamanda çıkıp buraya gelip bu çekim için hazırlanıp burada da güler yüzle böyle keyifli bir ortam sağladıkları için ben İstanbul Film Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. Akabinde gene Hendike Çanta'ya teşekkür ediyorum. Zaman zaman bizim konuklarımıza hediyeler verdik kendilerinden. Ve gene kıyafetlerimizi, sponsorlarımız var bizim. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok fazla saymak istemiyorum çünkü vaktinizi böyle almak istemiyorum. Gülnihal'i bekliyorsunuz biliyorum. Biz açıklama kısmına bize el veren, destek veren, omuz veren, yolumuzu açan, hadi siz bunları kolaylıkla çekin diyen herkese teşekkür ediyoruz ve çok vaktinizi almamak için bunları açıklama bölümüne yazıyoruz. Gerçekten çok kıymetli insanlar. Hepimiz sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ve yine bir Gülnihal'le sizleri baş başa bırakıyoruz.